Videoyu beğenmeyi ve hala abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gökyüzünde parlayan bu ışık bir zamanlar hayranlık uyandırmaktan çok daha fazlasını yaptı. İnsanlık onu önce böyle gördü. Karanlığın içinde öne çıkan parlak bir nokta. Fark edilen, izlenen, geceden geceye yeri takip edilen bir ışık. Zaman ilerledikçe bu ışık gökte parlayan başka cisimlerden ayrılmaya başladı. Ona bakanlar orada sıradan bir parlaklık görmedi. Düzen gördü, güç gördü, göklerin işleyişine dair bir işaret gördü. Böylece o uzak ışık basit bir gök cismi olarak kalmadı. Anlam kazandı, mitlere girdi, inançlara karıştı. İnsan düşüncesinde giderek daha büyük bir yer edindi. Şimdi o eski ve tanıdık isim yavaş yavaş beliriyor. Karşımızdaki gezegen Jüpiter. İnsanlık için Jüpiter'in hikayesi teleskopun merceğinde başlamadı. Bu hikaye gece gökyüzüne bakıp ona bir isim veren, onu dikkatle izleyen ve göklerin düzeni içinde özel bir yere yerleştiren ilk bakışlarla başladı. Yüzyıllar sonra Jüpiter'e yönelen gözlemler ise bu hikayeyi bambaşka bir yere taşıdı. Bu kez mesele insanların ona ne anlam yüklediği değil, onun gerçekte ne olduğuydu. Ve Jüpiter evrendeki düzene dair eski kabullerin sorgulanmasında en güçlü dönüm noktalarından birine dönüştü. Bu bölümde önce o ismin kökenine ineceğiz. Sonra insanların Jüpiter'i bilimden önce nasıl anlamlandırdığına bakacağız. Ardından bu parlak gezegenin neden insanlık tarihinde böylesine derin bir iz bıraktığını birlikte göreceğiz. Çünkü bazen bir gezegeni anlamak ona yaklaşmakla başlamaz. Önce insanın ona bakarken ne gördüğünü anlamak gerekir. 1. Bölüm İsimlerin Arkeolojisi. Bir isim nasıl efsaneye dönüştü? Her büyük keşif çoğu zaman tek bir kelimeyle başlar. Sessizce yerleşen, sonra yüzyıllar boyunca anlam taşıyan bir kelimeye. Jüpiter de böyle bir kelime. Bu ismin kökenine baktığınızda karşınıza yalnızca Latince çıkmaz. Bir uygarlık zinciri çıkar. Gökyüzüne bakmış toplumların aynı ışık noktasına yüklediği anlam katmanları çıkar. Jüpiter adı Latince'deki Jupiter, Jovis ve daha sonra Jove biçimlerine uzanır. Ama bu sadece bir ismin değişimi değildir. Bu kelimelerin içinde daha eski çağlardan kalma anlamlar yaşamaya devam eder. Parlaklık, gök, kutsal otorite ve yukarıdan gelen kudret. Yani Jüpiter dendiğinde yalnızca bir gezegen çağrışımı olmaz. Aynı zamanda bir otorite duygusu da yaratır. Roma için Jüpiter göğün efendisiydi. Şimşeğin sahibiydi. Yeminlerin tanığıydı. Devletin ve kutsal düzenin tepesinde duran bir figürdü. Romalılar gökteki en dikkat çekici cisimlerden birine bu adı verirken onu göksel bir işaret olmanın ötesine taşıdılar. Gökte öne çıkan bir ışığı yeryüzündeki en yüksek otorite fikriyle birleştirdiler. Romalıların Jüpiter adıyla benimsediği figür aslında daha önce antik Yunan'da Zeus olarak karşımıza çıkar. Roma bu güçlü tanrısal imgeyi sıfırdan kurmadı. Onu devraldı. Kendi diliyle yeniden adlandırdı ve kendi siyasal düzeni içinde yeniden yorumladı. Böylece gökte parlayan bu gezegen tanrısal egemenliğin yanı sıra yeryüzündeki otorite fikriyle de daha güçlü biçimde birleşti. Mezopotamya'da ise bu parlak gezegen Marduk ile ilişkilendirildi. Burada vurgu yalnızca egemenlikte değildi. Aynı zamanda kozmik düzenin korunmasındaydı. Yani gökteki bu parlak varlık sadece bir güç sembolü değil, düzenin, yasallığın
ve evrensel dengenin işaretiydi. Gözlerimizi doğuya çevirdiğimizde bir başka kültür aynı ışığa baktı ama bu kez orada iktidardan çok zamanın ritmini gördü. Antik Çin geleneğinde Jüpiter, Sui Xing yani yıl yıldızı olarak anılıyordu. Bu ad rastgele değildi. Çinli gökbilimciler Jüpiter'in yaklaşık 12 yıllık döngüsünü izliyor ve onu zamanı düzenleyen bir işaret gibi okuyordu. Böylece aynı parlak gezegen bu kez gücün değil, döngünün, takvimin ve göksel ritmin parçası haline geliyordu. İslam astronomi geleneğinde ise karşımıza başka bir ad çıkıyor. El Müstari, El Müşteri. Osmanlı Türkçe kullanımında bu ad müşteri biçiminde yaşamaya devam etti. Klasik astroloji dilinde Jüpiter için Sad-ı Ekber yani en büyük uğur ifadesi kullanılıyordu. Bu da bize şunu gösteriyor. İslam dünyasında Jüpiter sadece parlak bir gezegen olarak değil, bolluk, iyilik, açıklık ve kutlulukla ilişkilendirilen bir göksel işaret olarak da düşünülüyordu. Türk tarihindeki kullanımına bakılacak olursa, Aşkarlı Mahmud'un aktardığı kullanımda müşteri yıldızına Erentüz deniliyordu. Yani aynı gezegen Türk düşünce dünyasında da kendine ayrı bir ad ve ayrı bir yer bulmuştu. Bu ayrıntı küçük gibi görünür ama önemli bir şeyi gösterir. Jüpiter sadece gözlenen bir cisim değil, dilden dile taşınan bir anlam merkeziydi. Bütün bunlar bize tek bir şeyi anlatıyor. Gökyüzündeki cisim aynı kalıyor ama ona verilen ad değişiyor. Ve ad değiştikçe o gezegenin insan zihnindeki yeri de değişiyor. Roma onda otoriteyi gördü. Babil düzeni gördü. Çin zamanı ve döngüyü gördü. İslam dünyası uğuru, genişlemeyi ve kutluluğu gördü. Türkler ise onu kendi dil dünyalarının içine alarak yeniden adlandırdı. Bu yüzden insanlık gökyüzüne bakarken önce fizik ile ilgili soruları sormadı. Önce anlam aradı. Bir ışığın ne olduğunu değil, neye işaret ettiğini anlamaya çalıştı. İşte tam burada filoloji bizi başka bir eşiğe getiriyor. Bundan sonrası artık yalnızca isimlerin değil, yorumların alanı. Çünkü insanlık bir süre sonra Jüpiter'e sadece bir isim vermekle yetinmedi. Onu talihin, bolluğun, inancın ve yeni ufukların işareti olarak da okumaya başladı. Ve böylece Jüpiter'in hikayesi filolojiden astrolojiye doğru açıldı. İkinci bölüm. Astroloji, bolluğun, inancın ve ufkun gezegeni. Jüpiter'in adı farklı kültürlerde, farklı biçimlerde karşımıza çıktı. Astroloji ise bu gezegene bir ad vermekle yetinmedi. Ona bir anlam verdi. Astrolojide Jüpiter, bolluk, inanç, bilgelik ve ufkun açılması ile ilişkilendirilir. Klasik astrolojide iyiye işaret eden, uğurlu sayılan gezegenlerin başında gelirdi. Bu yüzden büyüme, eğitim, hukuk, inanç ve insanın kendini daha geniş bir çerçevede görme isteğiyle birlikte düşünülürdü. Ama burada önemli bir ayrıntı var. Jüpiter astrolojide sadece şans anlamına gelmez. Daha çok açılma, gelişme ve yeni imkanlarla ilişkilendirilir. Bu yüzden tarih boyunca yalnızca bollukla değil, bilgiyle, inançla, öğretmenlikle ve uzak ufuklara yönelişle de yan yana anıldı. Jüpiter'in yaklaşık 12 yıllık döngüsü de astrolojik yorumlarda yeni evreler ve yön değişimleriyle bağlantılı düşünülür. Astrolojide Jüpiter en çok Yay burcuyla ilişkilendirilir. Klasik anlayışta Balık da onun yönetimindedir. Yay da keşif, yolculuk, öğrenme ve uzak ufuklarda öne çıkar. Balıkta ise sezgi, merhamet ve içsel derinlik.
Jüpiter'i daha iyi anlamak için karşıt ilkeye de bakmak gerekir. Jüpiter açılma ile ilişkilendirilirken Satürn sınır ve sorumluluklarla ilişkilendirilir. Bu yüzden biri genişleme fikrini, diğeri ise sınırı ve bedeli hatırlatır. Jüpiter'in yaklaşık 12 yıllık döngüsü de astrolojide önemlidir. Bu ritim hayatın yeni evreleri ve yön değişimleriyle bağlantılı yorumlanır. Bu bir fizik kuralı değil, bir yorum geleneğidir. İşte bu yüzden astrolojide Jüpiter büyük bir gezegenden daha fazlasıdır. Uzun süre boyunca bolluğun, anlamın ve yeni ufukların simgesi olarak görüldü. Ama insanlık bir noktadan sonra bununla yetinmedi. Bu kadar anlam yüklediği cismin gerçekte ne olduğunu da bilmek istedi. Ve böylece Jüpiter'in hikayesi göksel yorumlardan bilimsel gözleme doğru yön değiştirdi. 3. Bölüm Astronomi. Göklerin devine yakından bakış. Astroloji, Jüpiter'in insan zihninde neyi temsil ettiğini anlatır. Astronomi ise doğrudan gezegenin kendisine bakar. Şimdi Jüpiter'in fiziksel verilerine bakalım. Ekvator çapı yaklaşık 143 bin kilometredir. Yani dünyadan yaklaşık 11 kat daha geniştir. Kütlesi ise dünyanın yaklaşık 318 katıdır. Bu yüzden Jüpiter, Güneş sisteminin en büyük gezegenidir. Ama bu dev yapı kayalık bir dünya değildir. Jüpiter'in büyük bir bölümü hidrojen ve helyumdan oluşur. Bu yüzden üzerinde yürünecek katı bir yüzey yoktur. Bu konuda Satürn'le benzerlik gösterirler. Bulutların altına indikçe basınç artar. Sıcaklık yükselir ve madde bildiğimiz halinden uzaklaşır. Jüpiter'in en dikkat çekici özelliklerinden biri de dönüş hızıdır. Bu kadar büyük bir gezegen kendi ekseni etrafındaki turunu yaklaşık 9,9 saatte tamamlar. Bu hızlı dönüş gezegenin ekvatorunu şişirir. Kutuplarını ise hafifçe basıklaştırır. Aynı zamanda atmosferdeki kuşakları ve güçlü jet akımlarını da biçimlendirir. Uzaktan bakıldığında sakin görünen o bantlı yapı aslında sürekli hareket eden dev bir atmosferdir. Kahverengi, turuncu, krem ve beyaz tonlara ayrılan bu kuşaklar Jüpiter'in atmosfer dolaşımının görünür izleridir. Ve bu kuşakların en ünlü yapısı hiç kuşkusuz büyük kırmızı lekedir. Yüzyıllardır gözlenen bu dev fırtına bugün bile dünyadan büyüktür. Ama eskisi kadar değil. Bir zamanlar 3 dünyayı içine alabilecek kadar genişken bugün yaklaşık 1,3 dünya boyutundadır. Jüpiter'i özel kılan şey sadece görkemli boyutu değildir. Çekim gücü de çok büyüktür. Bu dev kütle çevresindeki cisimlerin yörüngelerini etkiler. Ve Güneş sisteminin genel yapısında da önemli bir rol oynar. Jüpiter'in derinliklerine indiğimizde de tablo daha da ilginçleşir. Bilim insanları üst katmanlarda moleküler hidrojen, daha derinlerde ise metal gibi davranan sıvı hidrojen bulunduğunu düşünüyor. Jüpiter'in güçlü manyetik alanının kaynağı da büyük ölçüde bu derin katmanlarla ilişkilendiriliyor. Jüpiter'in iç yapısına dair bildiklerimiz de zamanla netleşti. Bu konuda en önemli verilerden bazıları gezegenin yörüngesine gönderilen Juno uzay aracından geldi. Juno'nun ölçümleri çekirdeğin beklenenden daha büyük ve net sınırları olmayan, daha dağınık bir yapıda olabileceğini gösterdi. Bu dev gezegenin başka dikkat çekici özelliği de manyetik alanıdır. Bu alan o kadar güçlü ki gezegenin çevresinde devasa bir manyetosfer oluşturur. Ama bu sadece etkileyici bir ayrıntı değildir. Aynı zamanda tehlikeli bir ortamdır. Çünkü Jüpiter'in çevresi uzaydaki en sert radyasyon bölgelerinden biridir. Bugün Jüpiter'in çevresindeki sistemi ayrıntılı biçimde inceleyebiliyoruz.
Bu sistemin keşfi ise astronomi tarihinde yüzyıllar önceye uzanır. Ve bu hikayenin kırılma noktası 1610 yılında bir bilim insanının teleskobunu bu parlak gezegene çevirmesiyle başladı. Galileo, Jüpiter'in yakınında birkaç küçük ışık noktası gördü. İlk bakışta yıldız gibi duruyorlardı. Fakat kısa süre içinde bu cisimlerin sabit kalmadığı ve Jüpiter'in çevresinde hareket ettiği anlaşıldı. Bugün bu uyduları Io, Europa, Ganimet, Kalisto adlarıyla biliyoruz. Ama Galileo onları ilk gördüğünde bu isimleri kullanmadı. O dönemde bu uydulara Medici yıldızları adını vermek istemişti. Bunun nedeni tamamen siyasiydi. Galileo, keşfinin koruyucusu olan Medici ailesine ithaf etmek istiyordu. Bugün kullandığımız isimler ise daha sonra Simon Marius tarafından önerildi. Bu isimler rastgele seçilmedi. Hepsi antik Yunan mitolojisinde Zeus'la, Roma'daki karşılığıyla Jüpiter'le ilişkilendirilen figürlerden geliyordu. Io ve Europa, Zeus'un hikayelerinde geçen kadın figürleriydi. Ganimet, Zeus'un Olimpos'a götürdüğü genç olarak anlatılır. Kalisto ise Artemis'in çevresindeki avcı yoldaşlardan biriydi. Yani Jüpiter'in çevresindeki bu 4 büyük uyduyu bile bir süre daha mitolojik bir dilin içinde okumaya devam etti. Bu da şunu gösteriyordu. Yeni keşfedilen bu uydular bile hala mitolojik dünyanın diliyle adlandırılıyordu. İşte bu yüzden Jüpiter astronomide yalnızca en büyük gezegen değildir. Bir yandan dev atmosferi, güçlü manyetik alanı ve büyük çekim kuvvetiyle öne çıkar. Bir yandan insanlık tarihinde, mitlerinde, hayal gücünde ve gökyüzüne bakışında da özel bir yer edinir. 4. Bölüm Mitoloji. Neden göklerin hükümdarı gibi görüldü? Şimdi mitolojinin derinliklerine kısa bir yolculuk yapalım. Çünkü Jüpiter'in gökyüzündeki yeri kadar insanlığın kolektif hafızasındaki yeri de büyüktü. Antik çağ insanı için gökyüzü yalnızca ışıklarla dolu bir boşluk değildi. Orası aynı zamanda anlamın, iradenin ve düzenin yansıtıldığı bir sahneydi. Bu yüzden gökte en dikkat çeken varlıklar çoğu zaman en büyük tanrılarla ilişkilendirildi. Jüpiter de bu geleneğin en güçlü örneklerinden birine dönüştü. Bunun erken örneklerinden birini Mezopotamya'da görüyoruz. Babil'in dünyasında Marduk yalnızca güçlü bir tanrı değildi. Kaosu bastıran, düzen kuran ve evrene biçim veren başlıca ilahi güçlerden biriydi. Jüpiter'in onunla ilişkilendirilmesi bu yüzden önemlidir. Burada mesele sadece güç değildir. Düzen kurma yetkisidir. Antik Mısır'a geldiğimizde tablo biraz daha farklıdır. Burada Jüpiter her zaman tek bir tanrıyla aynı biçimde eşleştirilmez. Ama bazı geleneklerde bu parlak gezegen Horus'la, daha geç yorumlarda ise Amun'la ilişkilendirilir. Yani Mısır dünyasında da bu gezegen sıradan bir ışık olarak görülmemiştir. Kutsal göğün ve ilahi düzenin bir parçası olarak düşünülmüştür. Şimdi Mısır'dan biraz daha yukarıya doğru, Ege kıyılarına doğru ilerleyelim. Yunan dünyasında ise herkesin bildiği Zeus karşımıza çıkar. Göğün hakimi odur. Yıldırım onun elindedir. Ama Zeus'un hikayesi sadece güçlü bir tanrının hikayesi değildir. Aynı zamanda iktidarın nasıl ele geçirildiğinin hikayesidir. Kronos'u aşar, Titanlara karşı üstün gelir ve sonunda tanrılar arasındaki düzeni kurar. Bu yüzden Zeus yalnızca hükmeden değil, düzeni yeniden kuran bir figürdür. Şimdi Antik Yunan'dan biraz daha batıya doğru ilerleyelim. Zamanı da biraz ileri saralım. Roma'ya geldiğimizde bu figür yeni bir isim alır. Jüpiter. Ama bu sıfırdan yaratılmış bir tanrı değildir. Romalıların Jüpiter adıyla benimsediği figür daha önce Antik Yunan'da Zeus olarak karşımıza çıkmıştı. Roma bu figürü devraldı. Kendi dini ve siyasal düzeni içinde yeniden yorumladı. Böylece Jüpiter
yalnızca göklerin efendisi değil, yıldırımın sahibi, yeminlerin tanığı ve devlet düzeninin koruyucusu haline geldi. Burada dikkat çekici olan şey şu: isimler değişiyor, tanrılar değişiyor, kültürler değişiyor. Ama aynı parlak gezegen, farklı uygarlıkların inanç dünyasında benzer bir yere oturuyor. Her toplum ona kendi diliyle, kendi tanrılarıyla ve kendi düzen fikriyle baktı. Sonunda gökte öne çıkan bu ışık en yüksek gücün simgesine dönüştü. Mezopotamya'da düzen kurucu ilahi güç, Mısır'da kutsal göksel bağ, Yunan'da yıldırım taşıyan gök kralı, Roma'da ise devlet düzeninin koruyucusu. Bu yüzden Jüpiter'in mitolojideki ağırlığı tek başına güç fikrinden gelmez. Asıl mesele gücün düzen kuran bir irade olarak düşünülmesidir. İnsanlar bu gezegene baktıklarında bir ışık noktası değil, bir otorite, bir merkez ve bir hüküm fikri gördüler. Bunu anlamak zor değil. Jüpiter, çıplak gözle görülebilen en parlak ve en dikkat çekici gezegenlerden biriydi. Gökteki belirginliği ona sıradan bir rol verilmesini zorlaştırıyordu. Bir gezegen görüldü ama bir hükümdar hayal edildi. Ve belki de Jüpiter'in mitolojideki asıl ağırlığı burada yatıyor. O sadece güçlü bir tanrı figürü değil, aynı zamanda şu fikrin simgesiydi: dünyanın üstünde bir düzen vardır. Kaosun üstüne bir irade kurulabilir. Ve gökyüzü boş bir karanlık değil, anlam taşıyan bir yapı gibi düşünülebilir. İşte bu yüzden Jüpiter mitolojide sıradan bir isim olarak kalmadı. Güç ve düzen fikrinin en büyük simgelerinden birine dönüştü. Ama sonra insanlık onun hikayelerdeki yerinden çok daha fazlasını sormaya başladı. Gerçekte nasıl bir dünya oluştuğunu anlamak istedi ve Jüpiter'in hikayesi mitolojiden bilime doğru yön değiştirdi. Jüpiter yolculuğumuzun ilk kısmı burada sona eriyor. Bu bölümde Jüpiter'e farklı açılardan baktık. İsminin dillerde ve kültürlerde nasıl taşındığını gördük. Mitolojide neden bir hükümdar gibi düşünüldüğünü, astrolojide ne ile ilişkilendirildiğini, astronomide ise neden bu kadar önemli bir gezegen olduğunu konuştuk. Şimdi 6x rotayı biraz daha derine çeviriyor. Çünkü sırada Jüpiter'in dünya üzerindeki etkisi, iç yapısı, zamanı ve uyduları var. Io'nun ateşine, Europa'nın buz altındaki sessiz okyanusuna, Ganimet'in dev yapısına ve Kalisto'nun kadim yüzeyine yaklaşacağız. İkinci bölümde görüşmek üzere. O zamana kadar gökyüzüne bakmaktan vazgeçmeyin. Ve 6x'in bu keşif yolculuğuna destek olmak için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.